Osmanlı'da iki eski Yeniçerinin mezarı açıldı. Çürümemiş cesetlerine kazık saplandı. Kalpleri yerlerinden çıkartılıp bir kazanda kaynatıldı ve bedenleri yakıldı. Çünkü Tırnava halkına göre onlar artık ölü değil, cadıydı. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bugün sizi Osmanlı tarihinin en tuhaf, en karanlık ve en tartışmalı dosyalarından birine götürüyorum. Bu hikayede mezardan döndüğüne inanılan ölüler var. Bir cadıcı, açılan mezarlar ve yakılan cesetler var. Ama bu dosyayı asıl ürkütücü yapan şey şu: Tırnava'daki cadılar sıradan ölüler değil. İki eski Yeniçeri. Peki bu gerçekten bir cadı vakası mı? Lütfen videolarımızı beğenmeyi, hype yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yıl 1833. Osmanlı Rumelisi'nde Tırnava'dayız. Burada hayat normal akışında giderken birden olayların seyri değişmeye başlıyor. Gündüz her şey yolunda giderken geceyle birlikte evlerin üzerine sadece karanlık değil, başka bir şey daha çöküyor. İnsanlar evlerinde akşamları kaplarının, kacaklarının yerinin değiştiğini görüyorlar. Yükleye kaldırdıkları eşyaların dağıtıldığını, evin içinde saçıldığını görüyorlar. Topladıkları kışlık yiyeceklerinin, unlarının, yaptıkları salçaların içinin böceklendiğini, unlarının içine toprak karıştığını, evin içinin kirlendiğini görüyorlar. İnsanlar ilk önce buna elbette doğaüstü bir anlam yüklemiyor. Diyorlar ki komşunun çocuğu mu yaptı, yaramazlık mı yapıyor çocuklar, işte küçükler büyüklerle mi eğleniyor, konuyu böyle bir yerden değerlendiriyorlar. Fakat daha sonra komşuların yavaş yavaş arası açılmaya başlıyor. Çünkü bu olaylar azalmıyor, gün geçtikçe artıyor. Arttığı zaman da arasında husumet olan komşular bizim evimize o mu girdi, yüklüğü o mu dağıttı, kışlık yiyecek stoğumuzu anlaşamadığımız şu komşumu bozdu diye yavaş yavaş birbirlerine düşmeye başlıyorlar. Olayların gün geçtikçe normalleşmesi beklenirken aksine işler iyice çığırından çıkıyor. Şöyle, insanlar evlerinde otururken bir anda üstlerine, evlerinin içine taş geliyor. İnsanlar nereden taş geldi diye dönüp baktıkları zaman kimseyi göremiyorlar. Fakat kendilerine, çocuklarının üzerine taş atılıyor. Bu da insanların iyice birbirine düşmesine sebep oluyor. Fakat şöyle bir şey oluyor. Tırnava halkı bir araya geliyor. Birbirleriyle konuşuyorlar. Kardeşim sen bize niye bunu yapıyorsun? Senin bu yaptığın yakışık alıyor mu diye aralarında anlaşmaya çalışıyorlar. Fakat herkes diyor ki ben yapmadım, ben yapmadım. Bunun üzerine halk arasında bunu insanların birbirine yaptığı bir şey değil, paranormal bir şey, doğaüstü bir şey olduğuna dair dedikodular, Fısıltı gazetesi başlıyor. İnsanların bunu paranormal bir şeye bağlamasının sebebi sadece birbirleriyle yaptıkları yüzleşmelerde ben yapmadım diyen komşu değil. Akşamları her evde bir problem yaşanıyor. Üzerlerine karabasan çökmüş gibi nefesleri kesiliyor, yatakta kıpırdayamıyorlar, bağırmak istiyorlar, bağıramıyorlar. İnsanlar evlerinde hem kendileri hem çocukları garip olaylar yaşamaya başlayınca, evin içinde gölgeler gördüklerini, sesler duyduklarını söylemeye başladıkça başlarına gelen olayların sebebinin doğaüstü olaylar olduğuna kanaat getiriyorlar. Tırnava halkı yaşadığı şeylerin adını kendi arasında koyuyor. Diyorlar ki bu iş cadı işi. Fakat cadı normalde bizim kültürümüzde çok alışkın olduğumuz bir kavram değil. Fakat Osmanlı'da cadı konsepti başka bir şey. Şöyle, bu hikayedeki cadı ormanda yaşayan, süpürgeyle uçan, kazan başında bir şeyler kaynatan öyle bir cadı değil. Önce bunu bir söyleyelim. Osmanlı Rumelisi'nde cadı başka bir şey. Mezarından çıkan bir ölü, geceleri dolaştığına inanılan bir hortlak, kanla, toprakla, çürümemiş bedenle ilişkilendirilen huzursuz ve karanlık bir varlık. Yani Tırnava'da insanlar
Cadı dediklerinde aslında şunu söylüyorlar. Bir ölü geri döndü ve o ölü yaşayanları rahat bırakmıyor. Biliyorsunuz korku çok hızlı yayılan bir şey. Halk birbirini galeyana getiriyor. Böyle olunca tabii esnaflar dükkanlarını erken kapatmaya başlıyorlar. Tırnova'da hayat erkenden bitmeye başlıyor. Göç başlıyor. Bazı insanlar akrabalarının yanına geçerken bazı insanlar toptan köyü, kasabayı terk ediyorlar. Şimdi bu düzensizlik demek. Kaos demek, kontrolün elden çıkması demek. Peki bu kimin işine gelmez? Osmanlı'nın. Osmanlı İmparatorluğu düzen sever. Bölgelerini, hükümdarlığının altındaki yerleri kontrol edebilmek ister. Dolayısıyla bu bölgedeki bu kargaşa durumu yönetim rahatsız ediyor ve buraya bir görevli atanıyor. Diyorlar ki bu görevliye git orayı bir araştır, bir bak bakalım ne oluyor. Tırnova'ya bir naip geliyor. Adı Ahmet Şükrü Efendi. Ahmet Şükrü Efendi geliyor, araştırmalarını yapıyor, yerel halkla konuşuyor, problemin ne olduğunu anlıyor. İnsanlarla kurduğu iletişimin ardından tabii tek vazifesi naiplik makamı değil, düzensizliği de öğrenip, düzensizliğe neyin sebep olduğunu öğrenip bunu merkeze rapor etmesi gerekiyor. İnsanlarla konuştuktan sonra topladığı bilgileri merkeze rapor ediyor. Ahmet Şükrü Efendi'nin raporunun ardından yaşananlar Takvimi Vekâi gazetesinde yer alıyor. Yani buna şöyle bakın. Osmanlı döneminde bir kargaşa yaşanıyor. Bu kargaşa cadılara bağlanıyor ve bu durum Osmanlı'nın sesinde, yani resmi gazetede, Osmanlı'nın gazetesinde yer buluyor. Tarihe geçen ilk cadı vakası gibi bir şeye dönüşüyor olay bir anda. Peki gazeteye çıkmasının sonuca bir faydası var mı? Elbette yok. Olaylar devam ediyor, sadece bu kayda geçmiş oluyor. Bunun üzerine halk, geride kalanlar kendi kendilerine bir çözüm bulmaya karar veriyorlar. Ve diyorlar ki biz bu cadıdan bizi kurtaracak, bu ilimde olan birisiyle anlaşmalıyız. Ve bu birisi kim? Cadıcı Nikola. Cadıcı Nikola'yı çağıralım, parası neyse verelim, bu cadılardan kurtulalım. Nikola geliyor gerçekten, insanlarla konuşuyor. O da diyor ki evet bu iş cadıdır. O zamanın parasıyla 800 kuruş para istiyor. Halk kendi arasında parayı topluyor, Nikola'ya veriyor. Şimdi Nikola ne yapacağı belli. Onun şöyle bir gücü olduğuna inanılıyor. Cadı dedikleri şey bizim bildiğimiz gibi cadı değil dedik. Hani ölmüş ama hala ölememiş, çürümemiş, hala canlılığı devam eden karanlık bir güce cadı diyorlar demiştik ya. Nikola mezarlığa gidiyor. Elinde tahta bir çubuk var. Bu çubuğun ortasında bir delik var. Bu çubuğun tılsımlı olduğuna inanılıyor. Nikola bu tılsımla beraber mezarlığa gidiyor. Mezarlıkta böyle tılsımla dolaşıyor. Tılsımlı çubuk hangi mezarlığı işaret ederse diğer tarafa geçememiş, ölememiş ve köye musallat olmuş, köy halkına musallat olmuş cadı o mezarlığın içinde demek oluyor. Halk da tabii Nikola'nın etrafına toplanıyor. Gözünüzün önünde canlandırın şimdi durumu. Nikola elinde tahta çubuk mezarlığın arasında dolaşıyor, mezarların arasında. Halk geride kendi aralarında fısıldaşıyorlar, konuşuyorlar. Kadınlar, çocuklar hep beraber izliyorlar tabii ne olacak diye. Ve Nikola gerçekten 2 tane mezar işaret ediyor. Fakat bu mezarlar öyle sıradan mezarlar değil. Bu mezarlar 2 tane Yeniçeri'ye ait. Yeniçerilerden biri Tetikoğlu Ali Alemdar. Diğeri ise Abdi Alemdar. Karar veriyorlar, mezarlar açılacak ve mezarları açıyorlar. Fakat mezarların açılmasıyla birlikte değişik bir görüntüyle karşılaşıyorlar. Şöyle, cesetler çürümemiş, bozulmamış, şişmiş, kararmış ama sanki mumyalanmış gibi olduğu haliyle duruyor. Saçları uzamış, tırnakları uzamış, yüzleri ölü oldukları belli ama gözleri sanki hala bakmaya devam ediyorlarmış gibi yarı açık mezarlarında yatıyor Yeniçeriler. Bunun üzerine Nikola diyor ki cesetleri buradan çıkarıyoruz. Cesetleri yan yana yatırıyorlar. Önce
göğüs kafesine her ikisinin de kazık saplıyorlar. Bakın şu önemli, halk da orada olanları izliyor. Nikola diyor ki bu yeterli değil, kalplerini yerlerinden çıkarıp kaynatmamız gerekiyor. Ve bunu da yapıyorlar. Sonra Nikola diyor ki bu musallatı, cadıyı tamamen def edebilmemiz için şimdi her şeyi yakmamız gerekiyor. Yani cesetleri ve kalpleri yakıyorlar. Ve anlatıya göre bunu yaptıktan sonra Tırnava'da olaylar bitiyor. Bu Osmanlı'da yaşanmış. Hatta Osmanlı'nın gazetesine çıkmış bir cadı vakası. Fakat bu vakanın ardından ilerleyen yıllarda tarihçiler bununla ilgili çeşitli yorumlar yapıyorlar. Size şimdi o yorumları anlatayım. Şimdi 1826'ya gidelim. Yeniçeri Ocağı yüzyıllardır Osmanlı'nın en önemli güçlerinden biri. Zamanla devletin gözünde başka bir şeye dönüşüyor. İsyanın, bozulmanın, eski düzenin ve reform karşıtlığının sembolü haline geliyor. İkinci Mahmut 1826'da Yeniçeri Ocağı'nı kaldırıyor. Bu olay tarihe bildiğiniz gibi Vakayı Hayriye olarak geçiyor. Ama bir kurumu kaldırmak o kurumun hafızasını kaldırmak demek olmuyor. Devlet o geçmişi toprağa gömmek istiyor. Fakat bu kez sadece Osmanlı'ya, padişaha isyan eden bir güç değil, halka da huzursuzluk veren bir cadı olarak ortaya çıkıyor. Bu yüzden tarihçilere göre Tırnava cadısı olayı Osmanlı'daki en tuhaf propaganda olaylarından biri. Çünkü burada verilen mesaj çok sert ve net. Yeniçeri ölse bile tehlikeli. Peki Tırnava'da gerçekten ne oluyor? Bu soruya kesin bir cevap vermek kolay değil. Belki de gerçekten Tırnava'da halkı paniğe sürükleyen olaylar yaşanıyor. Belki bazı evlere giren insanlar var ama görünmüyorlar. Belki de Nikola'nın işaret ettiği mezarlar zaten halkın hakkında konuştuğu iki Yeniçeri'ye ait. Ve belki de basit hırsızlık olayları, geçimsizler resmi gazetenin dilinde daha karanlık, daha paranormal, daha gizemli bir şeye dönüşüyor. Tırnava'da bir korku yaşanıyor ve bu korku insanları evinden ediyor. Bu korku mezarları açtırıyor. Bu korku cesetleri yaktırıyor. Ve bu korku Osmanlı'nın resmi hafızasına cadı vakası olarak geçiyor. Ama en dipte başka bir şey var. Osmanlı'nın çoktan bitirdiğini sandığı Yeniçeri korkusu. Sonra o korkunun adını değiştiriyorlar. İsyancı diyorlar, bela diyorlar, uğursuz diyorlar. Ama korku adını değiştirince yok olmuyor. Sadece daha karanlık bir hikayeye dönüşüyor. Bugün size Osmanlı'nın en karanlık kayıtlarından birini anlattım. Tırnava'da belki cadılar yok ama korku var, söylenti var, mezar var, ateş var. Ve belki de toprağın altında bile bitmeyen eski bir hesaplaşma var.